Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bu videoda sizlerle beraber şu anda 5000 TL altı uygun fiyatıyla en çok satan modellerden olan Galaxy M23'ün uzun kullanım testini yapacağız ve bizlere nasıl bir deneyim veriyor? Deneyimledikten sonra düşüncelerim değişti mi? Hala öneriyor muyum? Bu soruların cevabını net bir şekilde vereceğiz. Burada baktığım zaman Galaxy M23 şu anda 4 GB RAM, 128 GB'lık depolama alanıyla güncel olarak 4600 TL yani yaklaşık 200 dolar bandında şu anda garantili bir şekilde rahatlıkla alabiliyorsunuz. Özellikle telefona çok fazla bütçe ayırmak istemiyorum diyenler için, uzun vadeli kullanım düşünenler için M23 mantıklı bir tercih mi? Gelin birlikte bakalım. İncelemeye geçmeden alt taraftan videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bu video daha çok teknik detaylara değindiğimiz bir inceleme videosu olmayacak. Daha çok deneyimler üzerine yoğunlaşacağız. Yani bu noktada detaylı bir teknik inceleme yapmayacağız. Galaxy M23'ün detaylı bir incelemesini geçen ay yapmıştık. Onu da buraya koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. İsterseniz değerlendirmeye M23'ün tasarımıyla başlayalım. Ön kısımda delik çentik kamera tasarımı bizleri karşılarken ön taraftan alt segment bir cihaz gibi görünse de arka kısma baktığımızda kamera modülü ve genel tasarımıyla gayet beğendiğimi söyleyebilirim. Tamamıyla plastik bir yapıya sahip. Elde tutuş hissiyatı olarak çok kaliteli olmasa da yine de ucuz bir hissiyat vermiyor. Tasarım açısından fiyatının ortalamasını da diyebilirim. Ekran kısmına geldiğimizde M23 6.6 inç Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme hızı ile gelen bu ekranda adaptif bir tazeleme hızı yok. Yani ya 120 Hz ya da 60 Hz olarak kullanabileceğiz. Tepkisellik olarak, akıcılık olarak gerçekten çok iyi bir deneyim sağlıyor. Fiyatının akıcılık konusunda en iyilerinden diyebilirim. Yonga setine baktığımızda orta segment bir cihaza göre iyi bir performans veren Snapdragon 750G Yonga setini görebiliyoruz. 4 GB RAM de bu sisteme eşlik ediyor. 8 nanometre üretim sürecinden geçen 750G arayüz akıcılığı olarak ve uygulama açılış hızlarında arka plandaki uygulamaları yönetirken de bize ideal bir performans sunuyor. Herhangi bir donma, takılma sorunu yaşamazken oyun tarafına baktığımızda da gayet güzel bir şekilde orta grafiklerde PUBG'de 30 FPS ve düşük grafiklerde de 40-45 FPS bandında oynatabiliyor. Isınmaya bağlı bir performans düşüklüğü de neredeyse hiç olmuyor diyebilirim. Stabilitesini koruyan ama çok yüksek bir performans vermeyen bir işlemciyle karşı karşıyayız. Donanımdan kamera kısmına geçtiğimizde 50 megapiksel f1.8 diyaframlı ana kamerayı görürken 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve makro kameramız da bulunuyor. Fotoğraf çekim kalitesi iyi düzeyde. Gece performansı olarak çok bir şey beklemeyin ancak onun dışında çoğu senaryoda başarılı fotoğraflar ortaya çıkartabiliyoruz. Genel kamera deneyimi açısından fiyatına oranla Galaxy M23'ü ben gayet beğendiğimi söylemem gerekiyor. Özellikle kamera konusunda fotoğraf tarafına odaklıysanız Galaxy M23 bence kesinlikle alınabilir. 5000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteği M23'te bulunuyor. Batarya performansı açısından segmentinin tam olması gereken seviyesinde ortalama 7 ila 8 saat arasında ekran süreleri alabiliyoruz. Yani çoğu kullanıcının bir günü fazlasıyla çıkartabilecek bir performans sunuyor. Tamamen oyun odaklı bir kullanımda da 4-5 saat civarı ekran süresi alabiliyoruz ki bu sürelerde gayet tatmin edici. Güvenlik kısmında da güç tuşuna entegre parmak izi okuyucumuzun olduğunu söyleyeyim ve bu parmak izi okuyucunun gayet hızlı ve stabil bir şekilde çalıştığını da söylemem gerekiyor. Dostlar, Galaxy M23'e bir baktığım zaman özellikle malzeme kalitesi açısından rakiplerinden geride olduğunu söyleyebilirim. Burada gerçekten zayıf olduğunu belirtmem gerekiyor. Malzeme kalitesi elde tutuş hissiyatı olarak plastik malzeme yapısını bize çok fazlasıyla hissettiriyor. Kalitesiz bir yapısı yok ancak kaliteli de değil, yani orta seviyede diyebilirim. Bu segment için düşündüğümde de rakiplerinin gerisinde olduğunu da söylemem gerekiyor. Ama ekran akıcılığı olarak gerçekten başarılı olduğunu da söyleyeyim. Burada rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor. 120 Hz'lik tazeleme hızıyla beraber telefonu kullanırken menüde vermiş olduğu deneyim genel kullanımda gerçekten tatmin edici. Ama burada ekran kalitesi olarak tekrardan rakiplerinin gerisine düştüğünü de söyleyelim. Ekran kalitesi gerçekten alt seviyede. Burada bir AMOLED panelle veya IPS panelle karşılaştırdığımız zaman renkler çok daha soluk bir şekilde önümüze çıkıyor. Galaxy M23'ün ekran kalitesi olarak zayıf ama ekran akıcılığı olarak başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak burada birinci önceliğiniz ekransa M23 almanızı kesinlikle öneremeyeceğim. Buradaki ekran kalitesi sizi biraz rahatsız edebilir ama genel kullanıcılar için bu ekranın da bir problem olacağını düşünmüyorum. Günlük kullanımda çok da rahatsız etmiyor. Performans konusunda ise M23'ten gayet memnun kaldım.
Burada Snapdragon 750G işlemcisi günlük kullanımda WhatsApp, Twitter, Instagram gibi uygulamaları kullanırken de bize hiçbir şekilde bir donma, kasma sorunu yaşatmıyor. Burada gayet akıcı bir şekilde tüm uygulamaları kullanabiliyoruz. Yani bu işlemci standart işler için fazlasıyla yeterli. Bu telefonu giriş orta sınıf arasından direkt olarak orta sınıfa atlatan en önemli detayı kesinlikle Yonga seti diyebiliriz. Snapdragon 750G'nin burada kullanılmış olması bu telefonun uzun ömürlüğünü arttıran detaylar arasında. Ama oyun performansı olarak çok yüksek bir performansının olduğunu söyleyemem. Burada maksimum yüksek grafikli oyunlarda 40-45 FPS bandında bir performans sergiliyor. Açıkçası bu durum benim için bir sorun değil. Çok fazla oyun oynuyorsanız veya oyun performansı sizin birinci önceliğinizse Galaxy M23 yerine Realme 8'e veya Redmi Note 10S'e bakmanızı öneririm. Özellikle performans tarafında değinmem gereken bir detay daha var. O da telefonun çok fazla ısınmaması. Snapdragon 750G verimli bir işlemci olmasa da ısınma konusunda gerçekten başarılı bir işlemci. Uzun süreler oyun oynasanız dahi kendi rakiplerine göre kesinlikle daha az ısındığını söyleyebilirim. Şu ana kadar deneyim açısından çok fazla olumlu şeylerden bahsetmedik. Ancak Galaxy M23'ü rakiplerinden ayıran çok önemli detaylar var. Bunlardan birincisi kamera performansı diyebilirim. Fotoğraf kalitesi olarak Galaxy M23 M52'ye yakın bir performans veriyor. Video tarafında da kendi fiyat bandının en iyilerinden diyebilirim. Burada kamera performansı gerçekten iyi. Ancak ikinci parti uygulamalarla yani Google kamera veya diğer kamera uygulamalarını kullanırsanız yani stok olarak gelen Samsung'un kamera yazılımından çok daha iyi bir kamera performansı alacaksınız. Ancak burada ana kamera ile yardımcı kameralar arasında ciddi farklar bulunuyor. Ana kamera olarak çok başarılı bir cihaz olsa da bu segmentteki cihazlar gibi yardımcı kameraların çok iyi seviyede olduğunu söyleyemem. Ultra geniş açı lensini çok fazla beğenmedim ama ana kamera olarak gayet yeterli. Bunun dışında 2 yıl Android ve 3 yıl güvenlik güncellemelerinin M23'te olması da önemli bir avantaj ve bu güncellemelerin sıklığı da gerçekten güzel. Şu ana kadar telefona yaklaşık 3 güncelleme geldi. Ara ara gelen küçük yazılım düzeltmeleriyle de arayüzdeki bazı bug'lar, hatalar giderildi. Dostlar şimdi bir toparlarsak Galaxy M23'ün artıları performansı, ekran akıcılığı, bataryası ve özellikle de yazılımı diyebiliriz. Eksilerine baktığımda kasa kalitesi, ekran kalitesi, suya ve toza karşı herhangi bir dayanıklılığının olmaması, bunun yanında hoparlör tarafında da biraz da zayıf kalmasını ekleyebiliriz. Hoparlörlerini çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Zaten burada mono yani tek bir hoparlör olduğu için bu tarafta ses deneyimi olarak çok bir şey bekleyemeyiz. Ancak genel deneyimi düşündüğümde Galaxy M23 uygun fiyatlı düşük bütçeyle alınabilecek en iyi telefonlar arasında. Peki sizce bu fiyat aralığında M23 mü yoksa Realme 8 almak mı mantıklı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bana destek vermek için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.